Şimdi tarihe baktığımızda genelde ne görürüz? Krallar, savaşlar, önemli tarihler değil mi? Ama ya tüm bunların o büyük anlatının ardındaki insan zihninin evrimini görebilseydik? İşte 18. yüzyılda yaşamış bir filozof Giambattista Vico tam da bunu yapmaya çalıştı. Gelin Vico'nun zamanının çok ötesindeki bu sarsıcı fikirlerini birlikte keşfedelim. İşte Vico'nun kafa yorduğu o devasa soru da tam olarak bu. Düşünsenize, antik atalarımızın zihni bizimki gibi işlemiyordu. Dünyayı bizim gibi algılamıyorlardı. Öyleyse onların yarattığı bir geçmişi, onların gerçekliğini bugün nasıl anlayabiliriz ki? Peki Vico'ya göre cevap neredeydi? İnanılmaz ama tek ve karmaşık bir resimde gizliydi. Bütün felsefesinin kilidini açan bir anahtar gibi. Gelin şimdi o anahtarı birlikte çevirelim. Yolculuğumuzda bizi neler bekliyor? Önce geçmişin bu büyük muammasına bakacağız. Sonra Vico'nun o gizemli resmini, evet o resmi çözeceğiz. Tanrılar, kahramanlar ve insanlar çağını keşfedecek ve son olarak da tarihin ebedi döngüsü üzerine kafa yoracağız. Şimdi ilk durağımız geçmişin muamması. Vico'nun yaptığı işi aslında bir tür zihinsel arkeoloji gibi düşünebilirsiniz. O, ilk insanların düşünce yapısının derinliklerine inmeye çalıştı. Çünkü ona göre onları anlamanın tek yolu önce nasıl düşündüklerini anlamaktan geçiyordu. Ve işte Vico'nun belki de en sarsıcı, en devrimci fikri burada yatıyor. Bizim modern zihnimiz sürekli mantık ve düzen arar. Ama antik zihin tutkulu ve engin bir hayal gücüyle işliyordu. Yani onlar için dünya bizim gibi böyle analiz edilecek bir nesne falan değildi. Hayır, mitlerle, şiirle anlam kattıkları her zerresi canlı, her olayın ilahi bir mesaj olduğu büyülü bir yerdi. Peki ama Vico o antik zihnin kapısını nasıl araladı? Cevap yine o resimde. Eserin kapağındaki tek bir resimde. Bu adeta bir semboller haritası. Gelin birlikte okuyalım. Çünkü her bir figür onun devasa teorisinin bir parçasını bize fısıldıyor. Bakın, resmin tam kalbinde ne oluyor? İlahi takdiri simgeleyen bir göz var, oradan bir ışık çıkıyor. Bu ışık, metafiziği yani evrenin temel ilkelerini temsil eden bir mücevherden geçiyor, kırılıyor ve kime ulaşıyor? Şair Homeros'a. Vico'ya göre bilginin yolu budur. İlahi olandan doğar, evrensel ilkelerden süzülür ve insana ilk olarak hayal gücüyle yani şiirle ulaşır. İşte o her şeyi gören göz, o ilahi takdir. Vico'ya göre tarih dediğimiz şey başıboş bir kaos değil. Aksine insan toplumlarını adeta görünmez bir el gibi şekillendiren, onları barbarlıktan alıp medeniyete taşıyan ilahi bir mantığı var. Peki neden bir filozof değil de bir şair? Işık neden Homeros'u aydınlatıyor? Çünkü Homeros şiirsel bilgeliği temsil ediyor. Vico'ya göre bu bilginin en ilkel, en saf hali. Hukuktan, dinden, ahlaktan bile önce mitler ve şiir vardı. Toplumları bir arada tutan ilk harç buydu. Ve işte bu şiirsel bilgelik insanlığın ilk çağını, o başlangıç anını şekillendirdi. Şimdi Vico'nun bizi götürdüğü o ilk dünyaya, yani korkunun ve dehşetin tanrıları yarattığı tanrılar çağına gidiyoruz. Vico'nun temel bir önermesi var, adeta bir aforizma gibi. Yeryüzündeki ilk tanrıları korku yarattı. Düşünün, gökyüzünü yaran bir şimşek. Bu onlar için basit bir elektrik boşalması değildi. Bu Tanrı Jüpiter'in öfkeli, kükreyen sesiydi. Ve bu ilkel dehşet o başıboş insanları ilk kez bir amaç uğruna bir araya getirdi. Tanrıları yatıştırmak. O çağda hayatın her zerresi bu dehşet dolu ilahi hayal gücünün süzgecinden geçiyordu. Yönetim kimde? Tanrıların sözcüsü olan rahiplerde. Yasalar ne? Doğrudan Tanrı'nın buyruğu. Dil, henüz kelimeler yok, kutsal işaretler, jestler var. Evlilik ve defin törenleri gibi ritüeller de insanı hayvandan ayıran ilk kurumlar olarak ortaya çıkıyor. Fakat zamanla bir şeyler değişmeye başladı. Tanrılarla konuşma ayrıcalığına sahip olduğunu iddia edenler, biz diğerlerinden üstünüz demeye başladılar. Ve işte böylece Tanrılar çağının küllerinden gücün ve mitin hüküm sürdüğü kahramanlar çağı doğdu. Bu çağın sosyal yapısını anlamak çok basit aslında. İkiye ayrılıyor, güçlüler ve güçsüzler. Bir yanda tanrısal soydan geldiğine inanan kahramanlar var, diğer yanda onlara hizmet eden halk, yani plebler. Ve bu kahramanlar halkı kaba kuvvetle ve dini ritüellerle yönetiyorlar. Adalet, güçlünün adaleti. İşte bu, o kahramanca zihniyetin ta kendisi. Hukuktan tutun da gündelik konuşmaya kadar her şey, formülün ve soylu otoritenin o neredeyse büyülü gücüne dayanıyor.
Şöyle bir örnek vereyim. Bir yasa metnini okurken tek bir virgülü, tek bir kelimeyi yanlış söyleseniz davanızı anında kaybedebilirdiniz. Çünkü niyetin önemi yoktu. Önemli olan ritüelin kusursuz olması. Ama tabii ki bu böyle devam edemezdi. Ezilen halk, o plebler bir süre sonra kahramanların bu tanrısal ayrıcalıklarını sorgulamaya başladı. Ve bu isyan kaba kuvvetin yerine yepyeni bir güç getirdi, aklı. Böylece insanlık tarihinde yeni bir şafak söktü, insanlar çağı. Bu çağ o ilahi dehşetten ve kahramanca gururdan sıyrılıp, rasyonel düşünceye dayalı, bize çok daha tanıdık gelen bir sivil topluma geçişi anlatıyor. Artık yasalar herkesin için eşit. Neden? Çünkü temelinde evrensel insan aklı var. Gücün yerine artık vicdan ve görev bilinci alıyor. Bu iki hukuk anlayışı arasındaki fark aslında iki farklı bilinç dünyasını gösteriyor. Bakın, bir yanda kelimelerin büyüsüne hapsolmuş, katı, ezbere dayalı bir ritüel var. Diğer yanda ise hakkaniyeti, gerçeği ve mantığı arayan esnek bir akıl. İşte Vico'nun anlattığı o büyük zihinsel evrim tam olarak bu. Vico'nun bu teorisi aynı zamanda bir siyasi evrim hikayesi. Çok basit aslında. Yönetim gücü önce gökyüzündeki tanrıların elindeydi, sonra yeryüzündeki soylulara geçti, oradan da en sonunda bizzat insanın kendisine yani halka ulaştı. İşte Vico'nun dehası tam da burada ortaya çıkıyor. Bu unsurların hepsini birbirine bağlıyor. Düşünün, bir çağın doğa anlayışı, o çağın yönetim biçimini belirliyor, yönetim biçimi de hukuk sistemini. Her şey birbirine bağlı, organik bir bütün. Her çağ kendi içinde tutarlı, dev bir organizma gibi. Ve şimdi Vico'nun en derin, belki de en rahatsız edici fikrine geliyoruz. Bütün bu ilerleme ya doğrusal olmasa ya hepsi bir döngüyse. Vico buna İtalyanca bir kelimeyle ricorso diyor. Yani tekerrür, geri dönüş. Bu onun tarih felsefesinin adeta zirve noktası. Bir toplum onu var eden erdemleri, dindarlığı, cesareti, aklı kaybettiğinde içeriden çürümeye başlıyor. Akıl artık ortak iyiyi bulmak için değil, bencil çıkarları meşrulaştırmak için bir araca dönüşüyor. İşte Vico buna düşünce barbarlığı diyor. Ve böylece o büyük döngü tamamlanıyor. Yükseliş, sağlamlaşma, olgunlaşma ve ardından gelen o kaçınılmaz çürüme. Ama Vico'ya göre bu bir son değil. Medeniyetin enkazından yeni bir başlangıç filizleniyor. Hayatta kalan o bir avuç insan, hayatın en temel gerçekleriyle, korkuyla, hayretle yeniden yüzleşiyor. Ve tarih, yeni bir tanrılar çağıyla, kendini ebediyen tekrar eden o büyük hikayesine yeniden başlıyor. İşte bu soru, Vico'nun 18. yüzyılda ortaya attığı teoriyi alıp doğrudan bugünün dünyasına, bizim hayatımıza getiriyor. Onun merceğinden baktığımızda şu anki toplumumuzun lüksü, bireyciliği, şüpheciliği, acaba bu bir olgunluk mu yoksa yavaş yavaş başlayan bir çürümenin habercisi mi? Vico bize bir harita verdi evet ama o haritada nerede durduğumuzu bulmak sanırım bize kalmış.